Forbes'e göre 2026'da dünyanın yüzülebilecek en iyi noktası seçildi, Gili Travangan. Ama hala çoğu kişi burayı bilmiyor. Motor yok, trafik yok ve fiyatlar Bali'ye göre çok daha uygun. Peki buraya nasıl gelinir? Hadi gelin ilk olarak oradan başlayalım. Gili Adalarına ulaşım. Gili Adalarına öncelikle Türkiye'den Bali'ye uçarak, Bali'den de yaklaşık 1,5 saatlik araba yolculuğuyla Padang Bayi Limanı'na geliyorsunuz. Padang Bayi Limanı'ndan günde 2 sefer var. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere. Hızlı teknelerle yaklaşık 1-1,5 saat içinde Gili Adalarına ulaşabiliyorsunuz. Birden fazla firma var. Fiyatlar da dönemine göre değişiyor. Gili Adaları, Lombok Adası'na bağlı 3 küçük adadan oluşuyor. Gili Travangan, Gili T diye geçiyor. Gili Air ve Gili Meno. Gili Travangan en büyük ve en hareketli olanı. Gili Air daha dengeli, hem sakin hem sosyal bir ada. Gili Meno ise en sessizi, genelde balığı çiftleri tercih ettiği ada. Hepsi birbirine çok yakın ve adaların çapı ortalama 5-7 kilometre civarında. Bu adaları farklı yapan en önemli şey şu: buralarda motor yok, araba yok, hiçbir motorlu taşıt yok. Ulaşım tamamen bisiklet, at arabası ve elektrikli scooter ile sağlanıyor. Ben genelde haftalık elektrikli scooter kiralıyorum. Hem çok pratik hem de adayı keşfetmek inanılmaz keyifli. Biliyorsunuz Bali son zamanlarda aşırı popüler oldu. Trafik, kalabalık ve artan fiyatları da beraberinde getirdi. Peki Bali'ye sadece 2 saat mesafede motorun bile yasak olduğu harika bir tropik ada olduğunu biliyor muydunuz? Atlar ve bisiklet var. Ve hala fiyatlar gayet uygun. Gelin Gili Adası'nda birlikte beraber bir gün geçirelim. Hadi başlayalım. Ben Gili Adaları'nda ikinci kez bulunuyorum. Yine Gili Travangan Adası'nda konaklamayı tercih ettim. Çünkü hem en büyük ada hem de istediğiniz zaman sosyalleşebileceğiniz bir yer. Gili Travangan Adası'na ilk gittiğimde bir hostelde kalmıştım. Hostel başarılı ve güzeldi. Bu sefer biraz daha böyle dinlenebileceğim, sessiz sakin bir otelde kalmak istedim. Bu otelin de geceliği 80 euroydu. Ben bungalov odasında kaldım. O yüzden fiyat bir tık pahalıydı. Adaya göre en pahalı yerlerden biri bu arada. 10 euroluk odalarda da kalabileceğiniz yerler mevcut. Bu otelde de yine 40-50 euroya odalar mevcut. 2 kişilik kahvaltı dahil bu fiyatlara. Ve oteldeki kahvaltı gerçekten çok başarılıydı. Eğer bu fiyatlara çıkabiliyorsanız bu oteli kesinlikle tavsiye ediyorum. Limana da yaklaşık motorla 2 dakikaydı. Yürüyerek de 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Ada zaten dediğim gibi oldukça ufak. Oteldeki fiyatlar da gayet uygundu. Bir hafta boyunca akşama kadar otelde yiyip içtik. Aşağı yukarı 2 kişiye 10.000 TL hesap geldi. Ve şunu net söyleyebilirim. Burası henüz Bali kadar popüler olmadığı için fiyatlar hala çok uygun. Çok lüks geçirebileceğiniz tatiller gerçekten çok komik fiyatlara geliyor. Gün içindeki rutinimden bahsedeyim. Güne genelde sporla başlıyorum. Adada güzel bir spor salonu var. Orada antrenman yapıyorum. Protein shake'imi hazırlatıyorum. Kreatinimi alıyorum. Günlük ortalama maliyeti yaklaşık 500 TL. Spor salonunun bulunduğu otelde kalırsanız spor salonunda ücretsiz. Haftalık veya aylık paketleri de gayet uygun. Deniz ve aktivitelere gelelim. Gili Adaları'nın en güçlü olduğu konu kesinlikle deniz. Turkuaz rengi, sıcaklığı ve berraklığı gerçekten inanılmaz. Kaplumbağalarla yüzebilirsiniz. Şnorkel yaparken bile inanılmaz deniz canlıları gözüküyor. Burası aynı zamanda dünyanın en iyi dalış noktalarından biri. Ben de burada scuba diving yaptım. İsterseniz burada dalış sertifikası da alabilirsiniz. Eğitmenler çok ilgili ve profesyoneldi. Gün içinde genelde sahilde vakit geçiriyorum ya da denize giriyorum veya otelde dinlenmeyi tercih ediyorum. Zaten hava gün içinde oldukça sıcak olduğu için günün en keyifli kısmı deniz oluyor. Ve en güzel tarafı şu: plajlar ücretsiz. Adanın her yerinden, kumsaldan denize girebilirsiniz. Akşam üzeri mutlaka adanın batı tarafına geçiyorum. Burası gün batımı için en güzel nokta. Özellikle Sunset Pink tarafı. Gün batımında önce canlı müzik, saksafon, daha sonra DJ performans yer alıyor. Gün batımını izlerken ata binebilirsiniz sahilde. Gün batımından sonra da mekanda genelde ateş gösterileri oluyor.
Gün batımından sonra adada en sevdiğim aktivitelerden biri de açık hava sineması. Her gün farklı filmler oynuyor ve haftalık liste yayınlanıyor. Genelde günde 2 film oynuyor. Girişler buraya ücretsiz. Yeme içme fiyatları da oldukça uygun. Zaten fiyatları ben detaylı Instagram sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Profilimdeki sabit hikayelerde bulabilirsiniz. Aynı zamanda Reels ve YouTube'da Shorts'larda da fiyatlar hakkında detaylı videolarım mevcut. Yıldızların altında film izlemek gerçekten inanılmaz bir deneyim. Zaten adada ışık çok az olduğu için geceleri gökyüzü tamamen yıldızlarla dolu. Yes, sir. I'm a regular Sears and Roebuck. So when Andy Dufresne came, Adada akşam yemekleri için genelde geldiğim mekan burası. Eğer otelde yemek yemiyorsam. Burada etinizi, balığınızı, tavuğunuzu dolaptan seçebiliyorsunuz. Barbeküsü çok başarılı mekanın. Açık büfe salataları var. Bir de yanında içeceğinizi sipariş veriyorsunuz ve denize sıfır şeklinde harika bir akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. Bunun dışında adada bir tane de sevdiğim Meksika restoranı var. Canlı müzikleri de çok başarılı. Orada da taco tarzında Meksika yemekleri yiyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Orası da denize sıfır. Biraz önce bahsettiğim mekanı zaten yaklaşık bir 100 metre uzaklıkta. Mekanların hepsi aynı bölgede toplanmış. 1 kilometre uzunluğundaki bir sahilde, limanın olduğu bölgede. Adanın diğer tarafında oteller var. Gün batımını geçirebilirsiniz. Onun dışında çok sessiz, sakinler. So you can go without the fin. Okay. Alright. Adada diğer adalara turlar düzenleyen tekneler var. Bu turlara katılmanızı tavsiye ediyorum en az bir kere. Günlük oluyor bu turlar. Yaklaşık 5-6 saat sürüyor. Şnorkel turlarıyla farklı noktalara gidip deniz altındaki heykelleri ve canlıları keşfedebilirsiniz. Deniz canlıları bakımından ada çok zengin. Bu turları kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Burası da adada masaj yaptırabileceğiniz çok güzel bir yer. Spa merkezlerinde sadece masaj değil, cilt bakımı, saç bakımı gibi hizmetler de sunuluyor. Onun dışında ayak masajı yaptırabileceğiniz birçok yer var. Gün içinde gayet de fiyatlar uygun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gili Adası'ndan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. I want you and need you, God. I need these beautiful things that I feel. Thank you, Robin. Thank you, Monica. Thank you, baby.